Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nora. Bugün sizlerle bu mini minnoş yeleği çalışacağız. Kapüşonlu yelek. Yeleği kapüşondan başlayarak ördüm. Kapüşonun arkası bu şekilde. Burada ense çalışması var. Kapüşon bittikten sonra her iki taraftan da artış yaptım bu ön bantlar için. Ve tek parça olarak örüldü. Hiçbir yerinde dikiş yok. Şöyle Alize Softy Plus ile ördüm. Renk numarası aynı renk örmek isterseniz 03. Çok güzel bir yeşil. Yumuşacık bir ip. Yumuş yumuş oluyor. Başka 100 gram 120 metre uzunluğunda. Siz de 100 gram 120 metre uzunluğunda başka iplerle de örebilirsiniz. Bu iple örmeniz şart değil. Ben 5 numaralı misinalı şişle ördüm. Siz de elinizin sıkılığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Bunu genellikle arkadaşlarım 4,5'lu örüyor ama benim elime 5 numara uygun oldu. Eğer eliniz bolsa 4,5'lu örersiniz ama çok bolsa da eliniz 4 numarayla bile örebilirsiniz. Çok sıkıysa da benim elimden de sıkıysa eliniz o zaman 5,5'la örebilirsiniz. Elinizin sıkılığına göre şiş numaranızı ayarlarsınız. Bu ipten 2 yumak vardı. Bu kadar ip arttı. Hatta bunu daha büyük ördüğünüzde de yetecektir. 1 yaş, 1,5 yaş ölçülerinde, hatta 2 yaş ölçüsünde bile muhtemelen, yani benim elimle örüldüğü şekliyle yeter. Daha büyük örmek isterseniz bu ilk başlangıç kapüşon ilmeklerini her yaş grubu için 2 ilmek artırarak büyütebilirsiniz. Buradaki başlangıçtaki yaka ilmek sayısını da önlere birer, kollara birer, arkaya 2 ilmek ilave ederek 1 yaş olarak da büyütebilirsiniz. Roba artışlarını daha fazla yaparsınız. Roba artışını 3 tane daha fazla yapabilirsiniz. Ve tabii boyunu da daha uzun yapmanız gerekecek. Ölçerek giderseniz daha doğru olur. Daha büyük yaşları örerken. Çünkü bu ip kalın bir ip olduğu için ilmek sayıları arttıkça, yani bir ilmek bile mesela birer tane öne 2 tane arkaya ilave ettiğinizde 4 ilmek ilave ediyorsunuz. O zaman bile en az 1 santim fark edecektir. Şimdi bunun ölçülerine bakalım. Beden genişliği 27,5 santim. Boyu omuzdan itibaren ölçtüğümde 28 santim. Şuradaki kol genişliğine bakalım. Buradaki kol genişliği 9,5 santim. Reglan ölçüsü şöyle şuradaki şeye kadar ölçüyorum. 13,5 santim. Omuz ölçüsü 9,5 santim. Tabii bu minik bebeklerde biraz düşük kolu olacaktır. Evet, çok tatlı, çok minnoş bir yelek oldu. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Yeleğe kapüşondan başlıyorum. Klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atıyorum. Beş numaralı şişime 67 ilmek attım. Başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. Tekli lastik öreceğim. Bir düz bir ters tekli lastik. Düz ilmekle başlıyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters.
Evet, sıra sonuna doğru ilerliyorum. Arka yüzdeyim. İlk sırayı örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. İpim dışarıda ve son ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüze geçtim. Ters ilmekle başlıyorum. Eğer siz de benim gibi tek sayıyla başlarsanız arka yüzde düz ilmekle başlıyoruz. Ön yüzde de ters ilmekle başlıyoruz. Burada çünkü bu ipte düzler ve tersler çok belli olmuyor. Bu şekilde yaparsanız sıkıntı olmaz. Evet, lastik kısmını bir ters bir düz lastik örerek tamamlıyorum. Evet, lastik kısmını bitirdim. 3 sıra ördüm ama burada saymak çok zor. O nedenle santim olarak ölçü vereceğim. 2,5 santim. 2,5 santim tekli lastik ördüm. Bir düz bir ters. Şimdi artık haroşa örgüye geçiyorum. Ön yüzde de arka yüzde de düz öreceğiz. Haroşayı tersten ören arkadaşlar, eğer acemiyseniz siz de düzden örmeyi denemelisiniz bu modelde de. Çünkü eksiltme kısımlarına geldiğimizde nasıl yapacağınız konusunda zorlanabiliyorsunuz. O nedenle benimle birlikte aynı şekilde örerseniz daha rahat örersiniz. Şimdi ön yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, sıra sonuna doğru ilerliyorum. Ön yüzdeyim. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. İlmeklerimi düz örüyorum. İpimi içeri alıyorum ve son ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de yine aynı şekilde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde ön yüzde de arka yüzde de örerek istediğim uzunluğa gelinceye kadar ilerliyorum. Evet, şimdi artık tepe kısmından eksiltmelerimiz olacak. Burada lastikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra haroşa ördüm. 14 diş haroşa. Ve buradaki ayrımlar da 24 ilmek buradan ayırıp bir ayraç taktım. 24 ilmek bu taraftan ayırıp bir ayraç taktım. Ortada da 19 ilmek kaldı. Şimdi şuradaki ikinci işaretten önce 2 ilmek kalıncaya kadar öreceğim. Yine ön yüzde de arka yüzde de düz örerek devam ediyorum. Evet. Buradaki ayraçtan önce 2 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Şimdi bu işaretten önce 2 ilmek kalıncaya kadar ördüm. Bu ilk eksiltmeleri ortadan yapacağım. 2 ilmeği birlikte ördüm ve buradan bir ilmek eksiltmiş oldum.
Dönüyorum. Yine işaretten önce 2 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Evet, işaretten önce 2 ilmeğim kaldı ve bu 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane daha eksiltmiş oldum. Ön yüze geçiyorum. Şimdi yanlarda 24 ilmek vardı. Hala 24 ilmek var. Ortada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek var. Şimdi artık ortadan eksiltmeyeceğim. Bu işaretten önce bir ilmek kalıncaya kadar örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Evet, bir ilmek kaldı. Şimdi bu ilmekle buradaki ilmeği birlikte öreceğim. 2 ilmeği birlikte öreceğim. Ve ortadaki ilmek sayım yine aynı. Bu tarafta 23 ilmek kaldı. Arka yüze geçiyorum. İsterseniz burada ayraç takmaya devam edebilirsiniz. Yine burada işaretten önce bir ilmek kalıncaya kadar örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Evet, bir ilmek kaldı burada. Bu ilmekle bir sonraki ilmeği birlikte öreceğim. Evet, 2 ilmeği birlikte ördüm. Bu tarafta da 23 ilmek kaldı. Dönüyorum. İpimi dışarı aldım. Yine buradan ayraçtan önce bir ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Yani şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ilmekle 18. ilmeği birlikte öreceğim. 17 ve 18. ilmek birlikte örüyorum.
ve dönüyorum. Hep aynı şekilde ilk ilmeğimi boşalacağım. Ama bunu 1 diye sayacağım. Sonra 2 sayarak devam edeceğim ve 17. ilmekle 18. ilmeği birlikte öreceğim. Evet. 17. ilmekle 18. ilmeği birlikte örüyorum. Ve dönüyorum. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Yine 16 ilmek örüyorum. Ve 17. ilmekle 18. ilmeği birlikte örüyorum. Ve bu tarafta kalan ilmekler 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmek kaldı. Dönüyorum. Şu anda arka yüzdeyim. Evet, 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve buradaki ilmeklerimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmek de bu tarafta kaldı. Aynı şekilde her iki taraftan birer tane bu kenarlardan ilmek eksilterek devam edeceğim. Bu ortadaki ilmekler sabit kalacak. Bu yanlarda, her iki yanda da 15 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde kesmeye devam edeceğim. Evet, kenarlarda 15 ilmek kalıncaya kadar demiştim ama şu an bende 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek kaldı. Şu eksiltmelere başlarken ölçü de verecektim ama unutmuşum. Sonradan fark ettim. Şimdi buradaki ölçüyü de vermek istiyorum santim olarak. Şey olabilir, eliniz farklı olabilir, farklı ip, farklı şiş olabilir. O nedenle santim olarak da ölçüsünü veriyorum. 13,5 santim. Evet, 13,5 santim ördükten sonra bu arka taraftaki çalışmalara başladım. Şimdi ense çalışmasına geçiyorum. Artık hem bu taraftan hem ortadan, buradan ve hem de buradan eksiltme yapacağım. Onu da şu şekilde yapacağım. Yine buradaki ve buradaki eksiltmeleri daha önceki yaptığım gibi yapmaya devam edeceğim. Ama ortadaki olan eksiltmelerimi sadece ön yüzde yapacağım. Onu da şöyle yapıyorum.
Evet, yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu taraftan bir tane eksilttim. Şimdi burada eksiltme yerine kadar 3 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Evet. Ve burada 3 ilmek kaldı. 2 ilmeğimi birlikte örerek bir tane eksilttim. Ve ortadan 2 ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi de sol taraftan bir tane eksiltiyorum. Evet. Burada 14 ilmeğim vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek kaldı. Ortada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek kaldı. Arka yüze geçiyorum. Sıra sonunda yine bir ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Daha önceki sıralarda, daha önceki eksiltmeleri yaptığım gibi aynı şekilde yapacağım eksiltmeyi. Evet, bu ortadaki son ilmeğimle yandan bir ilmeğimi birlikte örüyorum ve yan taraftan bir tane eksiltmiş oluyorum. Şu anda arka yüzdeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek de bu tarafta kaldı. Dönüyorum. Aynı şekilde bir kez daha göstereceğim. Şimdi ortadan eksiltmelerimi yapacağım önce. İpim dışarıda. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Ve 2 ilmeği şöyle 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir tane eksilttim. Evet, burada 3 ilmek kaldı. Şimdi 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve sondaki ilmeği de yine buradaki ilmekle birlikte örerek bu taraftan da bir tane eksiltiyorum. Evet. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki ilmeklerin sonuna doğru ilerliyorum. Evet, bir ilmeğim kaldı. Bu taraftan yine bir ilmek eksiltiyorum. Ve ön yüze geçiyorum. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek bu tarafta kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek bu tarafta kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek de ortada kaldı.
Bu şekilde ön yüzde ortadan eksiltme yapacağım. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. Ve ön yüzde sıra sonunda bu iki ilmeği birlikte alacağım. Arka yüzde yine bu iki ilmeği birlikte alarak yanlardan da eksiltme yapacağım. Bu ortadaki ilmeklerim 7 tane kalıncaya kadar bu şekilde eksiltmeye devam edeceğim. Buradaki ense çalışması için. Evet, hem ortadan hem kenardan eksilterek devam ettim. Şu anda 2, 4, 6, 8, 9 ilmek bu tarafta var. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek bu tarafta. 2, 4, 6, 7 ilmek de ortada kaldı. Şimdi yine ilk başta yaptığım gibi sadece bu yanlardan eksiltme yapacağım. Ortada 7 ilmek var. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 7. ilmekle 8. ilmeği birlikte örüyorum. Ve bu tarafta 3, 6, 8 ilmek kaldı. Dönüyorum. İpim dışarıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmekle 8. ilmeği birlikte örüyorum. Ve bu tarafta da 3, 6, 8 ilmek kaldı. Ön yüze geçtim. Ortadaki ilmek sayım değişmedi. Yine 7 ilmek. Bu şekilde yine yanlardan ön yüzde 6 ilmek örüp 7 ile 8'i birlikte, arka yüzde de yine 6 ilmek örüp 7 ile 8'i birlikte örerek her iki taraftan ilmekleri eksilteceğim. Burada ve burada hiç ilmek kalmayıncaya kadar eksiltmeye devam edeceğim. Orada da 7 ilmek kalacak. Evet, kapüşonumuz bitti. Ben burada ipimi kesiyorum. Şöyle. Arkası da bu şekilde oldu. Ense oyuntusu. Şimdi bu şekilde tutuyorum. Üzerinde bırakacağım şişimi. Şişin diğer ucundan ilmek çıkartmaya başlayacağım. İlk ilmekten başlıyorum. Şöyle bağlayacağım ipimi. Bunu arkadan daha sonra sabitleyeceğim. Her bir ilmekten bir tane ilmek çıkarıyorum. Şişime taktım. Şişimizi de çıkarabiliriz. Bu şekilde
Ben tığla çıkaracağım. Masada çünkü zor oluyor. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde çıkarırsınız. Sırayla çıkarıyorum ilmeklerimi. Burada her bir boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum. Buraya kadar gelip kaç tane ilmek çıkardığımı söyleyeceğim. Evet. Buraya kadar ilmek çıkardım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şöyle yapalım. Bir tane daha çıkaracağım. Şuradan çıkarıyorum. Boşluk olmasın burası. ...18 ilmek. Şimdi bu arka taraftan kestiğim ip vardı. O kestiğim ipi bu ipime bağlıyorum. Bir tane daha düğüm attım. Ve ense kısmındaki 7 tane ilmeği örüyorum. Evet, 7 ilmeği ördüm. İlmek çıkarmaya devam edeceğim. 2, 4, 6, 7. Evet, şu dipten başlayacağım ilmek çıkarmaya. Buradan. Ve yine aynı şekilde diğer taraf gibi ilmek çıkarmaya devam ediyorum. Ve bu taraftan da yine 18 ilmek çıkaracağım. İki taraf eşit olacak. Şimdi ben bu taraftan da 18 ilmek çıkarıp geliyorum. Evet, tam bu kısmı çekerken videoyu çekerken bir sıkıntı olmuş sanırım. O yüzden bu kısmı şöyle göstereceğim. Şimdi 18 ilmek bu taraftan çıkardım. 7 ilmek ortada vardı. 18 ilmek de bu taraftan çıkardım. Ve şişimde toplam 43 ilmek var. Örgüyü çeviriyorum. Ve buradan 4 tane ilmek çıkaracağım. Bir, iki, örüyorum. 3 ve şişime tekrar takıyorum. Son ilmeğimi örüyorum ve şişime tekrar takıyorum. Burası örgünün arka yüzü ve 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzde bu 2 ilmeğin düz hat olarak ilerlemesi için bu şekilde örüyorum. 2 ilmek ters. İpimi dışarı alıyorum ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, şu anda örgünün arka yüzündeyim. Kapüşonun bu tarafından yaka için, ön bant için, hırkanın ön bandı için 4 ilmek çıkardım ve ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, arka yüzden örerek sıra sonuna geldim. İlmek çıkardıktan sonra şişimde 43 ilmek vardı.
4 ilmek bu taraftan çıkardım ve şu an şişimde 47 ilmek var. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüze de yine artış yapacağım. Bu taraf için yapıyorum artışlarımı. İlmeğin içine girdim. Ördüm ve tekrar şişime taktım. 1 2 3 4. Evet, şimdi bu taraftan da 4 tane ilmek çıkardım ve şişimde 51 ilmek var. Şimdi ben burada ilk artışlarımı yapacağım. O nedenle ayrımlarımı da yapacağım. Ön beden için 9 ilmek, 2 4 6 8 9 ilmek ve buradaki 2 ilmek roba artış yerindeki ilmek. Bu 2 ilmekten önce ve sonra artış yapacağım ve ikisinin ortasına bir tane işaret takıyorum. Evet, bu 2 ilmekten sonra sayıyorum. Kol için 6 ilmek, 2 4 6 ve roba ayrım yerindeki 2 ilmeğin ortasına işaretimi takıyorum. Arka beden için 13 ilmek ayırdım. 2 4 6 8 10 12 13 ilmek ve bu 2 ilmeğin ortasına yine işaretimi takıyorum. Yine kol için 6 ilmek, 2 4 6 ilmek, 2 ilmeğin ortasına takıyorum işaretimi. Taktım. Ve 2 4 6 8 9 ilmek de diğer ön beden için. Şimdi burası ön yüz ve buradaki 2 ilmek düz hat olarak ilerlesin istiyorum. O nedenle ön yüzde 2 tane düz öreceğim ama arka yüzde 2 ilmeği örmeden alacağım. Şimdi ön yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi düz örerek yine haroşa örmeye devam ediyorum ve ben haroşaları düz örüyorum. O nedenle düz örerek işarete kadar ilerliyorum. Ön bedenin 9 ilmeğini ördüm. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ve 2 ilmek örüyorum. 1 2 ve kol için 2 artışımı yapıyorum. 6 ilmek kol ilmekleri. Ve buradaki artışımı yapıyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 2 ve buradaki artışımı yapıyorum. Şimdi arka beden için 13 ilmek örüyorum.
Ve buradaki artışımı yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. 1 2 artışı yaptım. 6 ilmek kol ilmeği. Buradaki artışımı yaptım. İki ilmeği ördüm. Artışımı yaptım. Ve 9 ilmek vardı. Diğer ön beden için 7 ilmek örüyorum. Yedi ilmek ördüm. Şu an ön yüzdeyim. Ve son 2 ilmeği örmeden aldım. İpim dışarıda. Arka yüze geçtim. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ters ördüm. Ve diğer ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Artış yaptığım ilmeği de göstereceğim. Evet, gizli artışı yaptığım ilmeğe geldim. Onu da yine aynı şekilde girerek örüyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna doğru devam ediyorum. Evet, arka yüzdeyim. Ön beden ilmeklerini örüyorum. Düz örerek geldim. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. İpimi içeri aldım ve son 2 ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüze geçtim. İkinci artış sırasındayım. Evet, ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. Ön beden ilmeklerini gördüm. Buradaki 2 ilmeğe geldim. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Ve gizli artışımı yapıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Evet. Kol ilmeklerini ördüm ve buradaki 2 ilmeğe geldim. Bir tane gizli artışımı yapıyorum. 1 2 ilmeği ördüm ve buradaki gizli artışımı yapıyorum. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Arka beden ilmeklerini ördüm. Bir tane gizli artış, 2 ilmek ve gizli artış. Kol ilmekleri,
Artışımı yapıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Ön beden için artışımı yapıyorum. Ve ön beden ilmeklerini örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde bu 2 ilmeğimi ters öreceğim. Şimdi arka yüzde de yine bütün ilmeklerimi düz örerek tekrar ön yüze geçeceğim. Artışlarımı ön yüzde yapıyorum. Burada işaret taktığım yerlerdeki ikişer tane ilmeğin öncesinde ve sonrasında birer tane artış yaparak devam edeceğim. Ama burada bir tane ilk açacağım. Şöyle arka yüzü öreceğim. Ondan sonra ilk açacağım. Şimdi ben arka yüzü örüp nasıl ilk açtığımı göstereceğim. Evet, ön yüzdeyim. 3. artış sırasındayım. Şimdi ilk iliğimi açacağım. 1 2 ilmek ördüm. 3. ve 4. ilmeği birlikte örüyorum. Ve bir doladım. Diğer ilmeklerimi de düz örerek yine devam ediyorum. Artış yerine geldim ve 3. artışımı yaptım. Şu anda 3. artış sırasındayım. Bu şekilde her ön yüzde bu işaretlerden işaret yerlerindeki ikişer tane ilmeğin öncesinde ve sonrasında birer tane artış yaparak robayı örmeye devam edeceğim. Evet, şu ana kadar 9 kez artış yaptım. Şimdi artık kol için bir çalışmamız olacak. Şuradan itibaren şöyle kapüşonun bitiminden itibaren 9 santim oldu. 9 tane artış yaptım. Devam edeceğim artışlara da. Şimdi ilk iliğimizi açtıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşa oldu. Şimdi ikinci iliği de açıyorum. Bir, 2 ilmek ördüm. 3. ve 4. ilmeği birlikte örüyorum. Ve bir doladım. Ve ikinci iliği de açtım. Evet, roba artış yerine doğru ilerliyorum. Roba artış yerine geldim. Bir tane artışımı yapıyorum. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek ördüm ve artışımı yaptım. Arada 2 ilmek ördüm ve artışımı yaptım. Şimdi kol ilmeklerine geldim. Bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Evet. En son ters ördüm. Buradaki artışımı yapıyorum. Ve 1 2 ilmek ördüm. Ve arka beden için 10. artışımı yapıyorum. Ve arka beden ilmeklerini örüyorum. Kol ilmeklerine kadar örüyorum. Arka beden ilmeklerini ördüm. 10. artışımı yapıyorum.
1 2 ilmek ördüm ve kol için 10. artışımı yapıyorum. 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, kol ilmeklerini örüyorum. Düz, ters, kol ilmeklerini ördüm ve kol için 10. artışımı yapıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Ön beden için gizli artışımı yapıyorum ve ön beden ilmekleri. Ön beden ilmeklerini öreceğim ve arka beden ilmeklerini örerek kola kadar ilerleyeceğim. Evet, ön beden ilmeklerini ördüm. 1 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi kol ilmeklerini örerken şöyle bakıyorum. En son düz örmüşüm. Demek ki bunu ters öreceğim. Ters, düz. Burada biraz zor görünüyor ilmekler. Ama kol ilmeklerini çift sayı olarak ayarlarsanız benimle birlikte aynı şekilde başladığınızda aynı şekilde devam eder. Evet, en son düz ilmeğimi ördüm. Ve 1 2 arka beden ilmeklerini örüyorum. Arka beden ilmeklerini ördüm. 1 2 ilmek, aradaki ilmeği ördüm ve tersle başlıyorum. 1 ilmek ters, 1 ilmek düz. Kol ilmeklerini örüyorum. Bir düz, bir ters, düz, ters, son ilmeğim düz ve aradaki 2 ilmeğim roba artış yerindeki. Evet. Ve ön beden ilmeklerim. Evet, 10. artışı yaptım. Ön yüze geçince artışları yapacağım. Ön beden ilmeklerini ördüm. Burada 11. artışımı yapıyorum. 1 2 ilmeğimi ördüm ve kol için 11. artışımı yaptım. Şimdi bir ilmek ters, bir ilmek düz. Ve buradaki artışımı yapıyorum. İki ilmeğimi ördüm. Arka beden içinde 11. artışımı yaptım. Ve arka beden ilmeklerinin hepsini örerek diğer kola doğru ilerliyorum. Arka beden ilmeklerini ördüm. 11. artışımı yaptım. 1 2 ilmeğimi ördüm. 11. artışımı yaptım. Ve bir ilmek ters, bir ilmek düz. Ters, düz.
Kol ilmeklerini örüyorum. Evet. Son olarak düz ilmek ördüm. Bir ilmek artırıyorum. Buradaki 11. artışımı da yaptım ve ön beden ilmeklerimi örüyorum. Tekrar arka yüzü de nasıl ördüğümü göstereceğim. Şimdi ön bedeni öreceğim. Arka yüzde kol altına geleceğim. Ön beden ilmeklerini ördüm. Arka yüzdeyim. İki ilmeğimi ördüm. Şimdi kol ilmeklerine geldim ve bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Evet, ilmekler daha belirginleşti şimdi. Evet, bu şekilde kol ilmeklerini örüyorum. Arka yüzdeyim. Kol ilmeklerini örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Roba artış yerindeki iki ilmeğim. Ve arka beden ilmekleri. Arka beden ilmeklerini ördüm. İki ilmeğimi ördüm ve kol ilmeklerine geldim. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Evet, kol ilmeklerini öreceğim. Bir düz, bir ters. Ön beden ilmeklerini sıra sonuna kadar örüp tekrar kol altında ön yüzde tekrar geleceğim. Şimdi ön yüzdeyim. Ön beden ilmeklerini ördüm. Ön beden ilmekleri 9'du. 11 tane artış yaptım ve 20 ilmek oldu. Şimdi buradaki roba artış yerindeki bir ilmeği de ön bedene katıyorum ve ön beden ilmekleri 21. Şimdi kol ilmeklerine geldim. Kol ilmeklerini de kesiyorum şimdi. Önce 2 ilmek örüyorum. 1 2 ilmek ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Biraz daha yaklaştırdım. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Evet, kol ilmeklerini kesiyorum. O ilmeği de kestim. Evet, şimdi burada 2 ilmek vardı. Devam eden bu ve bu. Bu ilmeği de kola katıyorum. Onun için bunu da keseceğim.
Şimdi kol ilmeklerini kestim. Kolu 6 ilmekle başlamıştım. 11 ilmek bir taraftan, 11 ilmek bir taraftan artırdım. 28 oldu. Buradaki robartış yerindeki ilmeğin birini kola kattım. Buradaki robartış yerindeki ilmeğin birini kola kattım. Ve kol ilmekleri 30. Şimdi arka beden ilmeklerini örüyorum. Arka beden ilmeklerini ördüm. Arka bedeni de 13 ilmekle başlamıştım. 11 ilmek bir taraftan, 11 ilmek bir taraftan artış yaptım. 35 ilmek oldu. Sonra buradaki robartış yerindeki ilmeğin birini ve buradaki robartış yerindeki ilmeğin birini de arka bedene kattım. Şu an arka beden için şişimde 37 ilmek var. Şimdi buradaki kol ilmeklerini de kesiyorum. 1 2 ilmek ördüm ve önceki ilmeği üzerinden atlattım. Evet. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, koldaki 30 ilmeği bu şekilde keseceğim ve sıra sonunda burada ön beden için 21 ilmek kalacak. 21 ilmeğimi de örüp arka yüzde de kol altı birleştirmesini göstereceğim. Evet, kol kesimlerini yaptım. Bu şekilde iki tarafı da. Kol kesimlerinden sonra şu an şişimde şimdi ön beden için 21, diğer ön beden için 21 ilmek, arka için de 37 ilmek var. Toplam 79 ilmek. Şimdi arka yüzdeyim. Şöyle ön yüzde kol ilmeklerini keserek ön bedene geldim. Ön beden ilmeklerini ördüm. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de yine ön beden ilmeklerini ördüm. 21 ilmek vardı. Şimdi şöyle çeviriyorum ön tarafa. Bir şişime tekrar takıyorum. İlmeği örüyorum. Ve tekrar şişime takıyorum. 2 ilmek çıkardım. Ve arka yüzdeyim. Örmeye devam edeceğim. Arka beden ilmekleri şurada. İlk kestiğim yerde bir boşluk olmaması için ben buradan da bir ilmek çıkartacağım. Şöyle bu şekilde bu ilmeği de örüyorum ve devam ediyorum. Yani kol altında 3 tane artış yapmış oldum. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Diğer kol altına doğru ilerliyorum. Evet, arka yüzde arka beden ilmeklerini ördüm. Şimdi ön yüze çevirdim. 2 ilmek artırıyorum. Tekrar şişime taktım. 1 ilmeği örüyorum ve şişime takıyorum. 2 tane artış yaptım. Ve yine burada boşluk olmaması için buradaki ilmeği örüyorum. 3. Bu taraftan da 3 tane artış yaptım. Şişimde 79 ilmek vardı. Ön ve arka beden. Kol altının birinde 3 artış yaptım. Diğer kol altında 3 artış yaptım. Ve şu an şişimde 85 ilmek var. Artık bu 85 ilmekle örmeye devam edeceğim. Evet, düz örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Evet, kol altı birleştirmesini de yaptık. Burası kol.
Ve şişimdeki 85 ilmeği ön yüzde de arka yüzde de düz örerek, yani haroşa örerek devam edeceğim. Ve ilk ilikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşa örüp sonra ikinci iliği açmıştım. Şu anda 3 diş haroşa ördüm. Yine 7 sıra olduğunda, 7 haroşa sırası olduğunda tekrar ilik açacağım. Bu şekilde devam edeceğim. 1, 2, 3, 4 tane ilik açtım. 5 tane olacak ilik. Şimdi ilk araları 2, 4, 6, 7 sıra oluyordu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa ördüm. 5 diş haroşa. Şimdi lastik örgüye geçiyorum. Yine ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi düz ördüm. İpimi içeri alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ters, düz, evet, bir ters bir düz, sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, lastik örgüde ilk sıradayım. Ters örüyorum. Düz, ters. İpimi dışarı alıyorum. Son 2 ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilk 2 ilmeğimi yine her zamanki gibi ters örüyorum. Ve bir ilmek düz, bir ilmek ters, düz, ters. Evet, bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, arka yüzdeyim. En son bir ilmek düz ördüm. Ters, düz, ters, düz. İpimi içeri alıyorum ve son 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Evet, ön yüze geçtim. Şimdi burası artık haroşa olmadığı için son iliğimi ölçerek yapacağım. İlik araları 5,5 santim. Şimdi buradan da 5,5 santim ölçüyorum. Ve evet, ben burada son iliğimi de açıyorum. İki ilmek düz. Şöyle yapacağım. Nasıl yapalım? Bir ilmek ters örüyorum. Bir tane artırdım. Şimdi sırada düz ilmek var. Bu ters ilmek. Şöyle ters öreceğim. Ama ilmekleri şöyle değiştirelim yerine. Evet, 2 ilmeğin yerini değiştirdim. Ve ters örüyorum ikisini birlikte. Pardon. Şimdi
2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. Şöyle yaptım artışımı. Ve buradaki 2 ilmeği de ters olarak örüyorum. Sırada düz ilmek var. Evet, düz, ters, düz. Bu şekilde yapınca yine ilmekler aynı şekilde gelecek. Arka yüzde de yine bir düz bir ters devam edeceğim. Evet, birkaç sıra böyle tek lastik olarak örüyorum. Evet, lastik kısmı da bitti. İleği açtığım sıra ön yüzde 1, arka yüzde 2, tekrar ön yüzde 3, arka yüzde de bir sıra ördüm. 4 sıra örmüş oldum. Ve şu anda 3 santim lastik kısmını ördüm. Şimdi ilmeklerimi keserek yeleği bitiriyorum artık. Ön yüzdeyim ve 1 2 ilmek ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlattım. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, yeleği bu şekilde bitiriyorum. Şöyle göstereceğim. Arka taraftaki iplerimi temizleyeceğim. Şimdi mesela burada bir ipim var. Bu ipimi önce sabitliyorum. Sonra da ilmeklerin arasından yürüterek gizliyorum. Bu şekilde biraz ilmeklerin arasından yürüteceğim ve keseceğim. Diğer iplerimin de hepsini, ne kadar ip varsa hepsini aynı şekilde temizleyeceğim ve düğmelerini de dikip geliyorum. Evet, yeleğimiz bitti. Şimdi ben düğmelerini dikiş ipiyle diktim. 2 kat olarak diktim. Çünkü bunun kendi ipi çok kalın ve arası açılan iplerden değil. O nedenle bu şekilde diktim ben. Ama bunun rengine uygun elinizde örgü yünü varsa, örgü ipi, ondan katları da ayrılıyorsa ayırıp 2 kat iple de dikebilirsiniz. Ben bununla diktim. Şöyle kapüşonu. Çok tatlı, çok minnoş oldu. Evet, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.